Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet, bugün sizlerle birlikte kıyırlıkta ve lezzette rekor kıracak kurabiye tarifi hazırlayacağız. Böyle un gibi dağılan ve asla bayatlamayan bir kurabiye tarifi olacak. Kesinlikle şimdiden söylüyorum, bu tarifi kaçırmayın, kaydedin ve her zaman yapmak isteyeceğiniz kıyırlıkta bir kurabiye tarifi kesinlikle. Evet, fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Tarifime geçmek istiyorum. Dilerseniz hep birlikte tarifimizin yapılışına geçelim. Evet, kurabiye hamurum için bütün malzemelerim burada. Sırası geldikçe sizlerle tek tek paylaşacağım. Kabımın içinde 200 gram oda sıcaklığında eritmiş olduğum margarinim var. Sizler dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Hemen üzerine bir çay bardağı da sıvı yağ ilave ediyorum. Bir tane yumurtamın sarısını ilave ediyorum. Akını kurabiyelerimin üzerinde kullanacağım. 2 yemek kaşığı da sirke ilave ediyorum. Üzüm, elma fark etmez. 1 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. 1 pakette kabartma tozu ilave ediyorum. Evet, şimdi kabımın içine almış olduğum malzemelerimi bir karıştıracağım unumu almadan önce. Evet, tamam, yeterli. Hemen bunu da belirteyim. 1 yemek kaşığı da mahlep kullanabilirsiniz. Ben kullanmıyorum. Tuzlu kurabiyelerimde mahlep. Bunu da belirtmiş olayım. Ama dediğim gibi sizler isterseniz 1 yemek kaşığı da mahlep kullanabilirsiniz. Evet, burada 4 bardak unum var. Böyle kontrollü bir şekilde ilave edip hamurumu yoğuracağım. Evet, hemen biraz daha un ilave edeceğim. Evet, sizler de ununuzu kontrollü bir şekilde ilave edin. Çünkü neden derseniz yumurtamızın büyüklüğünden veya küçüklüğünden unumuzun kalitesine de kullanmış olduğumuz un miktarında değişiklik gösterebiliyor, bilginize. Evet, şimdi hamurumu pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğuracağım. Dağılmayan toplu bir hamur elde edeceğim. Evet, hamurumu pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğurdum. Şimdi toparlayacağım. 4 su bardağı unumun da 3,5 su bardağını kullandım. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi kurabiyemizin şeklini verelim. Böyle ceviz büyüklüğünde bir parça aldım hamurumdan. Avucumun içinde biraz yuvarlıyorum ve şeklini veriyorum. Hemen bu uç kısmını da inceltiyorum biraz. Bu şekilde. Hemen parmağımla da düzlüyorum orta kısmını. Önce yumurtamın akına batırıp sonra susamım ve çörek otuma batırıyorum. Bu şekilde. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin içine alıyorum. Şimdi yine ceviz büyüklüğünde bir parça hamurumdan alıyorum. Avucumun içinde hafifçe bastırıp yuvarlıyorum. Bu şekilde. Hemen böyle kenarlarını inceltiyorum birazcık. Sonra parmağımla orta kısmına bastırıyorum. Yine önce yumurta akıma batırıp sonra susamıma batırıyorum. Yine yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin içine alıyorum. Yine bir parça ceviz büyüklüğünde hamurumdan aldım ve avucumun içinde düzlüyorum. Sonra bu iki ucunu da inceltiyorum. Bu şekilde. Ve parmağımla orta kısmını da düzleyip önce yumurta akıma batırıyorum.
Sonra susamıma batırıp yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin içine ilave ediyorum. Yine bir parça ceviz büyüklüğünde alıyorum. Avucumun içinde düzlüyorum. Sonra her iki ucunu da inceltiyorum biraz. Sonra parmağımla orta kısmını da düzleyip yumurta akıma batırıyorum. Sonra susamıma batırıp yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin içine alıyorum. Hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitireceğim, bilginize. Hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitirdim. Dolu dolu bir tepsi kurabiyem çıktı. Hemen böyle bıçağımla göbeğinden bir çizik atıyorum. Evet, fazla dibine kadar inmeyelim. Orta kısmına kadar çizik atarsak yeterli kurabiyelerimizi. Fazla da uç kısmına kadar kesmeyelim. Göbek kısmında çizik atmamız yeterli. Evet, hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitirdim. Şimdi fırınımı alt üst fan ayarlı 190 dereceye ayarlayacağım. Önceden 10 dakika ısındıktan sonra kurabiyelerimi katıp pişireceğim. Her tarifimde olduğu gibi bu tarifimde de belirtmek istiyorum. Sizler kendi fırınınızın ayarına göre ayarlayıp pişirirseniz daha güzel sonuçlar alırsınız. Çünkü neden derseniz fırınlarımızın markası aynı olmadığı için pişirmede de değişiklik gösterebiliyor. Bilginize. Evet, fırınım ısındı. Kurabiyelerimi katıp pişireceğim. Evet, kurabiyem pişti. Daha yeni fırınımdan aldım. Benim fırınımda 40 dakikada pişti. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi bir 15 dakika dinlensin. Kurabiyelerim dinlendikten sonra iç dokusunu da sizlerle paylaşacağım. Kurabiyemiz soğudu. Hemen böyle iç dokusuna geçelim. Şöyle altına da göstereyim. Yani bakar mısınız, parmağımın ucuyla değdim ve un gibi dağıldı. Kesinlikle pastanelerdekinden daha güzel bir kurabiye tarifi oldu. Asla ve asla kaçırmanızı tavsiye etmem. Üstüne bastıra bastıra söylüyorum arkadaşlar. İşte gözünüzün önünde un gibi dağılan bir kurabiye tarifi oldu. Kesinlikle sizlerin de çok hoşuna gidecek ve eminim ki bu tarifi asla kaçırmak istemeyeceksiniz. Kaydedip her zaman yapmak isteyeceğiniz bir kurabiye tarifi olacak. Kesinlikle gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Evet, bugünkü tarifim de buraya kadardı. Umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. Yine tarifimle alakalı aklınıza takılan sorularınız olursa yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Yine sizlerden de küçücük bir isteğim var. Hala kanalıma abone değilseniz, ilk defa bu tarifimde karşılaşıyorsak sizlerle bir tıkla ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Böylelikle de bana destek vermiş olursunuz. Yine tariflerimi sosyal medyalarınızda sevdiklerinizle paylaşırsanız daha büyük kitlelere ulaşmama neden olursunuz ve kanalımın çok iyi yerlere gelmesine de vesile olursunuz. İnanıyorum ki sizler sayesinde kanalımın çok iyi yerlere geleceğine. Evet, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.